Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Piyasalarda gündem büyüme ve istihdam konularında odaklanmış durumda. Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya yükselişle başlarken işlem hacmi ise göreceli olarak güçsüz bir şekilde olduğunu söylemek isterim. Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,41'lik artış ile 1474 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 10,6 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Zaman zaman endekste karışık bir seyrin oluştuğu gözlense de önemli dikkat seviyesi olan 1475 seviyesinin hemen altında kapatması ile bu seviyeyi gün içerisinde de test etmesini bekliyorum. Hafta sonu açıklanan orta vadeli programın piyasalar tarafından yansımalarını hafta boyunca görebilecekken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşmasında yaşanılan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme verisine atıfta bulunarak yıl sonu büyümenin %9 civarında olmasını beklediklerini ve büyümenin ülkenin hedeflerine ulaşması için en önemli gereksinim olduğunun da altını çizdi. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte seyahat gelirlerinde de görülen artışın cari denge üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen sene döviz rezervlerinin 93,3 milyar dolar seviyesindeyken son verilere göre rezervlerin 118 milyar doları aşmış olduğunu söyledi. Milli gelir ile istihdam hedeflerine altını çizen Başkan Erdoğan, milli gelirin 800 milyar dolar üzerindeki gerçekleştirilen orta vadeli program ile 1 trilyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. İstihdam tarafında ise istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını hedeflediklerini de vurgularken son olarak bütçe dengesiyle yaptığı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bütçe açığı hedefinin yılbaşında %3,5 olarak revize edildiğini ve bu hedefi rahatlıkla yakalayacaklarını söyledi. Bugün Avrupa bölgesinde büyüme verileri piyasaların odak noktasında olacak. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle ülke ekonomilerindeki daralmanın etkileri hissedilmeyi sürdürürken Avrupa bölgesi yılbaşında aşılamanın gecikmesi ve harcamalarda iyileşmenin görülmesiyle birlikte beklentilerin altında bir büyüme gerçekleştirirken Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanan politikaların sonuç vermesiyle yılın ikinci yarısında ekonomik verilerde toparlanmaların görülmeye başladığını gördük. Yılın ilk çeyreğinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın ifadelerine baktığımızda ikinci yarı itibariyle istenilen verilerin elde edileceğini söylerken bugün açıklanacak olan veride piyasa beklentisi olarak yıllık %13,6 büyüme beklenirken çeyreklik bazda ise %2 olarak büyüme beklentisi mevcut. Avrupa bölgesinde görülen ekonomik toparlanmaya karşın dünyaca ünlü yatırım kuruluşlarından Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili büyüme tahminlerinde güncellemelerde bulunurken 2021 yılı için %6 olan beklentisini %5,7'ye indirdi. Gelecek yıl beklentisini ise 10 baz puan daha düşürürken 4,6'ya indirdi. Türkiye'de vaka sayılarındaki tekrardan 20.000 seviyesinin üzerinin görülmesi, okullarda dün itibariyle açılması ile birlikte şehir içi trafiklerde ciddi yoğunlaşmaların yaşandığını gördük.
son 24 saat içerisinde 20.962 yeni vaka tespit edilirken 271 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini öğrendik. İkinci doz aşılamanın oranı ise son açıklanan rakamlar sonrasında %62,23 olarak açıklandı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri tarafında açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ve dolar endeksindeki yataylık ile değer kazanan ons altında kazançların geri verdiğini gördük. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların tatil olması nedeniyle fiyatlarda çok fazla hareketlilik görülmezken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1825 ve 1835 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1810 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altında tarım dışı istihdam verisi sonrasındaki görülen yukarı yönlü hareketle birlikte değer kazanımlarının yaşandığını gördük. Etkisini devam ettirdiğini gördüğümüz ons altın ile birlikte dolar endeksindeki gelişmelerde fiyatlamalarda önemli bir rol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri piyasaları dün tatil olması nedeniyle piyasalarda bir durgunluk oluşmuşken gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim gram altında 490 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını yaşamamız durumunda ise 475 ve 470 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere'de PMI verisi beklentinin altında 55,2 olarak açıklanırken bir önceki aya göre azalış gösterdi. Bugün İngiltere Merkez Bankası yetkilisi Saunders'ın yaptığı konuşmayı da yakından takip ederken dün Amerika Birleşik Devletleri piyasaların tatil olması nedeniyle veri akışında bir sakinlik söz konusuydu. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim pound dolar paritesinde yukarı yönlü hareketleri görmemiz durumunda 1,3855 ve 1,3870 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 1,3810 ve 1,3790 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise Japonya'da hane halkı harcamaları Temmuz ayında %0,9 azalış gösterirken yıllık bazda 0,7 artış kaydetti. Beklentilerin oldukça altında gelen verilere rağmen harcamalarda önceki aylara hafif bir toparlanma söz konusuyken dolar endeksindeki görülen yatay seyir gün içerisinde de yakından takip ediyorum. Dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim kurda 110,50 ve 111 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.